Tarih devletlerin gücünü yalnızca ordularının gücüyle değil, aynı zamanda gölgelerde fısıldanan sırlarla da inşa ettiğini gösterir. Ancak hiçbir teşkilat Soğuk Savaş'ın o karanlık döneminde adından daha çok korkulan, daha fazla efsaneye konu olan bir teşkilat kadar etkili olamadı. Onlar hem casustu hem de infazcı, hem vatanseverdi hem de baskıcı. Onlar Kremlin'in görünmez gözü, duyulmayan kulağı ve demir yumruğuydu. Onlar KGB'ydi. Gerçekten her yerdeler miydi? Batı'nın en gizli sırlarına nasıl sızdılar? Kendi halklarını nasıl kontrol altında tuttular ve en önemlisi bir imparatorlukla birlikte yok olmalarına rağmen mirası modern dünyaya nasıl yayıldı? Bu video sadece bir istihbarat servisinin hikayesi değil, aynı zamanda bir ideolojinin ayakta kalma mücadelesinin ve tarihin en büyük gizemlerinden birinin anatomisidir. Sizi Moskova'nın karanlık koridorlarından Batı'nın en parlak salonlarına uzanan sırlarla, ihanetlerle ve korkunç gerçeklerle dolu bir yolculuğa davet ediyoruz. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş ve önerilerinizi isterseniz videonun altındaki yorum kısmına, dilerseniz de topluluk sekmesine yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Her büyük hikaye bir başlangıca ihtiyaç duyar. KGB'nin hikayesi Bolşevik devriminin hemen ardından yeni kurulan Sovyet iktidarını iç ve dış düşmanlardan korumak için 7 Aralık 1917'de kurulacak olan ÇEKA yani Tüm Rusya Olağanüstü Komisyonu'nun kurulmasıyla başladı. Kurucusu Demir Felix lakaplı Felix Dzerjinski komünist ideolojiye olan sarsılmaz inancıyla tanınan bir isimdi. Onun meşhur çekistlerin soğuk bir kafaya, sıcak bir kalbe ve temiz ellere ihtiyacı vardır sözü, bu teşkilatın hem ideolojik bağlılığını hem de acımasızlığını simgeliyordu. ÇEKA iç savaş sırasında muhalifleri, toprak sahiplerini ve din adamlarını hedef alan bir terör aygıtına dönüştü. On binlerce insan Kızıl Terör olarak bilinen bu dönemde yargısız infazlarla öldürüldü. Dzerjinski ve adamları devrimi korumak adına tüm ahlaki ve insani normları bir kenara bırakmıştı. Bu dönemde ÇEKA'nın infaz mangaları mahkemelerden bile bağımsız kararlar alabiliyor, kendi yargı süreçlerini uygulayabiliyordu. Bu onlara karşı konulamaz bir güç ve dokunulmazlık sağlıyordu. ÇEKA'nın yerini 1922'de OKBU yani Halk Komiserleri Konseyi, ardından 1934 yılında NKVD yani İçişleri Halk Komiserliği aldı. Stalin'in büyük temizlik adıyla bilinen ve on binlerce insanın hayatına mal olan korkunç baskı döneminde NKVD bir infaz makinesi gibi çalıştı. Partinin düşmanları, halk hainleri ve sözde karşı devrimciler NKVD'nin sorgu odalarında işkenceye uğratıldı, Sibirya'daki Gulag adı verilen toplama kamplarına gönderildi veya kurşuna dizilerek hayatını kaybetti. NKVD sadece muhalifleri ortadan kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda Sovyet toplumunu en yakınlarına bile güvenilemeyen paranoyanın hakim olduğu bir atmosfere hapsetti. Bu ilk teşkilatlar KGB'nin temelini oluşturan iki ana görevi pekiştirdi. Birincisi düşmanı yurt içinde ve dışında yok etmek, ikincisi Sovyet iktidarını sarsılmaz kılmak. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeni bir jeopolitik düzen kurulmuştu. Soğuk Savaş. Geleneksel savaş yerine istihbarat, propaganda ve ideolojik çatışma ön plana çıkıyordu. 1954'te Stalin'in ölümünden bir yıl sonra NKVD'nin yerini almak üzere Devlet Güvenlik Komitesi yani kısaca KGB kuruldu. Bu yeni teşkilat seleflerinden daha merkezi, daha organize ve çok daha sofistikeydi. Amacı sadece Sovyetler Birliği'ni dış tehditlerden korumak değil, aynı zamanda komünist ideolojinin küresel yayılımına hizmet etmekti. KGB yurt dışındaki casusluk faaliyetlerini sistematik hale getirdi ve Batı'nın en güçlü kurumlarının içine sızmaya başladı. Artık hedefler sadece askeri sırlar değil, aynı zamanda teknolojik bilgiler, siyasi nüfuz alanları ve propaganda üstünlüğüydü. KGB'nin ilk yılları Soğuk Savaş'ın o görünmez cephesinde bir gölge imparatorluğunun yükselişine tanıklık etti. KGB sırtını komünist ideolojiye yaslayan bir devletten çok kendi içinde bir devlet gibi hareket ediyordu. Örgütün bünyesinde dış istihbarattan sorumlu 1. Ana Müdürlük, karşı istihbarattan sorumlu 2. Ana Müdürlük ve ordu ile ilgili bilgileri toplayan 3. Müdürlük gibi onlarca alt birim vardı. Bu yapı onun her alanda faaliyet göstermesine olanak tanıyordu. KGB Batı'ya karşı yürüttüğü gizli savaşta en büyük zaferlerini düşmanın tam kalbine sızarak kazandı. Bu zaferlerin en ünlüsü şüphesiz Cambridge Beşlisi olarak bilinen casus grubuydu. 1930'larda Cambridge Üniversitesi'nde bir araya gelen bu 5 öğrenci Kim Philby, Donald MacLean, Guy Burgers, Anthony Blunt ve John Cairncross komünist ideolojinin etkisiyle Sovyetler için çalışmaya gönüllü oldular.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hepsi Britanya'nın en önemli istihbarat ve diplomatik kurumlarında kilit pozisyonlara yükseldi. Örneğin grubun beyni olarak kabul edilen Kim Philby, Britanya'nın MI6 istihbarat servisinde Sovyet karşıtı bölümün başına bile geçmişti. Diğer üyelerden Donald McLean, Dışişleri Bakanlığı'nda nükleer politika konularında kilit bir danışmandı ve ABD ile Britanya arasındaki tüm nükleer anlaşmaların detaylarını Moskova'ya sızdırıyordu. Onlarca yıl boyunca bu casuslar Batı'nın en hassas bilgilerini Sovyetlere iletmeye devam ettiler. CIA ve MI6'nın tüm Sovyet ajanlarına yönelik planları bu beşli sayesinde Moskova'ya önceden bildiriliyordu. Yıllar süren başarısız soruşturmaların ardından grup ancak 1960'larda deşifre edilebildi. Bu skandal Batı istihbarat dünyasında büyük bir güvensizlik ve paranoya yarattı ve KGB'nin sızma yeteneğinin ne kadar ileri düzeyde olduğunu da kanıtlamıştı. KGB, Cambridge beşlisiyle sadece bilgi çalmakla kalmamış, aynı zamanda düşmanın güvenini de yok etmişti. KGB'nin en kritik casusluk başarısı kuşkusuz atom casusluğuydu. Soğuk Savaş'ın başlangıcında nükleer silahlara sahip olmak en büyük güç gösterisiydi. ABD bu teknolojiye sahip tek ülkeydi ve Rusların geride olduğu düşünülüyordu. Ancak KGB Moskova'ya atom bombası sırlarını ileten bir casus ağı kurmuştu. Bu ağın en kilit ismi Manhattan projesinde çalışan Alman fizikçi Klaus Fuchs'tu. Fuchs, atom bombası ile ilgili tüm hassas teknik bilgileri, çizimleri ve hesaplamaları Sovyetlere iletti. Sovyet bilim adamları bu bilgileri kullanarak kendi atom programlarını hızlandırdı ve 1949 yılında ilk atom bombasını patlattılar. Bu Batı dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Washington, Moskova'nın atom bombasını tahmin edilenden çok daha erken patlatmasından şüpheleniyordu. KGB'nin bu başarısı Soğuk Savaş'ın nükleer bir dengeye ulaşmasını sağlarken Batı'daki atom bombası paranoyasını da körüklemişti. Bir diğer önemli dava ise ABD'de casuslukla suçlanan ve idam edilen Julius ve Ethel Rosenberg çiftiydi. Rosenbergler ABD ordusu ve nükleer projelerle ilgili hassas bilgileri Sovyetlere iletmişti. Bu dava Soğuk Savaş'ın psikolojik savaşını ve iki tarafında nükleer sırları elde etmek için neleri göze aldığını gösteriyordu. KGB'nin savaşı sadece askeri ve teknik sınırlarla değildi. Aynı zamanda dezenformasyon olarak bilinen siyah propagandayı da ustaca kullanıyordu. Amaç Batı toplumunun zihnini bulandırmak, liderlerine olan güveni sarsmak ve iç bölünmeler yaratmaktı. Bu operasyonların en çarpıcılarından biri Operasyon İnfeksiyon'du. 1980'lerde KGB Batı'da AIDS virüsünün aslında ABD hükümeti tarafından Afro-Amerikalıları ve eşcinselleri hedef alan bir biyolojik silah olarak yaratıldığına dair sahte belgeler ve söylentiler yayılmaya başladı. Bu yalan zamanla o kadar yayıldı ki birçok ülkede bu iddia gerçek olarak kabul gördü. KGB bu operasyonla Batı'nın sağlık sistemine ve hükümetine olan güveni baltalamayı amaçlıyordu. Bir diğer dezenformasyon taktiği ise CIA'nin ünlü suikastleri düzenlediğine dair sahte belgeler ve mektuplar üretmekti. Bu tür operasyonlar Batı'nın ahlaki üstünlük iddialarını zayıflatmayı ve kendi halkına olan güvenini sarsmayı amaçlıyordu. KGB'nin bu tür operasyonlardaki başarısı sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda psikolojik olarak da bir savaş yürüttüğünü ve bu alandaki ustalığını gözler önüne seriyordu. KGB'nin gölgesi sadece düşman devletlerin topraklarına sızmakla kalmıyor, aynı zamanda Kremlin'in düşmanlarını dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar buluyordu. En ünlü suikast 1940 yılında Meksika'da gerçekleştirilen Lev Troçki suikastıydı. Troçki, Stalin'in en büyük siyasi rakibiydi ve yurt dışında sürgünde olmasına rağmen Stalin için bir tehdit oluşturuyordu. KGB bir İspanyol ajanını Troçki'nin evine sızdırdı ve Troçki'yi buz baltasıyla öldürdü. Bu suikast Stalin'in muhaliflerine karşı ne kadar acımasız olduğunu ve KGB'nin uzun kolunun ne kadar uzağa gidebildiğini gösteriyordu. Yıllar boyunca KGB Batı'daki muhalifleri, ajanları ve rejimden kaçanları susturmak için zehirli maddeler, trafik kazaları ve zehirli şemsiyeler gibi yöntemler kullandı. KGB'nin kolu uzundur sözü Batı'da giderek artan bir ciddiyetle söylenmeye başlanıyordu. KGB yalnızca ideolojik düşmanları değil, aynı zamanda devletin itibarını sarsanları da hedef alıyordu. Bu suikastlar KGB'nin Soğuk Savaş'ın en acımasız ve en ölümcül silahlarından biri olduğunu kanıtlıyordu. KGB'nin gücü Batı'daki başarılı operasyonlardan çok kendi vatandaşları üzerindeki mutlak kontrolden geliyordu. Sovyetler Birliği'nde her şehirde, her mahallede ve neredeyse her apartman bloğunda KGB'nin bir gözü ve kulağı vardı. Muhbirler ağı en yakın arkadaşınızı veya ailenizden birini bile ihbar edebileceğiniz bir paranoya ortamı yaratmıştı. KGB sıradan vatandaşlarının konuşmalarını dinliyor, mektuplarını okuyor ve sıradan günlük hayatlarını izliyordu. Amaç herhangi bir muhalif düşüncenin daha filizlenmeden ezilmesiydi.
Devlet güvenliği gerekçesiyle her türlü sanatsal, edebi veya siyasi ifade sert bir şekilde kontrol ediliyordu. Özgür düşünce KGB için en büyük tehditti. KGB'nin en korkulan yöntemlerinden biri siyasi muhalifleri akıl hastası ilan ederek psikiyatri hastanelerine kapatmaktı. Muhalifler akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle cezalandırılıyor ve bu şekilde fikirleri itibarsızlaştırılıyordu. Bu yöntem cezalandırıcı psikiyatri olarak biliniyordu. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Alexander Solzhenitsyn gibi aydınlar bu baskının en büyük kurbanları arasındaydı. Sovyetler Birliği'ndeki çalışma kamplarının korkunç gerçekliğini anlattığı Gulag Takım Adaları adlı eseri Batı'ya kaçak yollarla ulaştığında KGB'nin perde arkasındaki zalimliğini tüm dünyaya göstermişti. Bu eser KGB'nin devlete karşı en ufak muhalif sesi bile nasıl susturduğunu anlatıyordu. KGB yalnızca fiziksel baskı uygulamıyordu. Aynı zamanda korku kültürü de yaratıyordu. Hiç kimse en yakınlarına bile tamamen güvenemiyordu. KGB tüm Sovyet toplumuna nüfuz etmişti ve her türlü muhalif hareketi ister dini ister politik olsun acımasızca bastırıyordu. Bir kişinin kaderi aniden gelen bir telefonla veya kapıdaki bir KGB ajanı ile değişebiliyordu. KGB Sovyetler Birliği'ni ayakta tutan çelik omurgaydı. Komünist ideolojinin yıkılmaz olduğunu düşünen herkes bu çelik omurganın bir gün paslanıp kırılacağını tahmin edemiyordu. Zira sistemin en büyük zaafı kendi içinde barındırdığı baskı ve korkuydu. 1980'lerin sonuna gelindiğinde Sovyetler Birliği'nin ekonomisi çökmüş, uluslararası etkisi azalmıştı. Gorbaçov'un reformları kontrolsüz bir şekilde ulusal uyanışları ve bağımsızlık hareketlerini tetikliyordu. KGB ise bu sürece karşı çıkıyordu. Onlar için Gorbaçov'un reformları devletin ve kendi otoritelerinin sonu anlamına geliyordu. 1991 yılının Ağustos ayında KGB liderlerinin de dahil olduğu sertlik yanlısı Komünist Parti üyeleri Gorbaçov'a karşı bir darbe girişimi başlattılar. Amaç Gorbaçov'u görevden alarak Sovyetler Birliği'ni eski sert politikalarına geri döndürmekti. Ancak halkın direnişi ve Rusya lideri Boris Yeltsin'in kararlı duruşu darbenin başarısız olmasına neden oldu. Bu darbe girişimi KGB'nin ve Sovyetler Birliği'nin tabutuna çakılan son çivi oldu. Darbenin başarısız olmasının ardından Rusya KGB'nin dağıtılacağını ve yerine daha modern, demokratik ve devletin normlarına uygun yeni istihbarat servislerinin kurulacağını duyurdu. KGB resmen feshedildi ancak KGB'nin hikayesi burada bitmedi. KGB'nin yerini iç güvenlikten sorumlu FSB ve dış istihbarattan sorumlu SVR gibi yeni kurumlar aldı. Ve en önemlisi KGB'nin mirası ve personeli modern Rusya'nın temelini oluşturdu. 1990'ların sonunda KGB'nin eski bir albayı olan Vladimir Putin Rusya siyasetinin zirvesine tırmandı. Putin FSB'nin başkanı oldu ve ardından Cumhurbaşkanlığına yükseldi. Onun liderliğinde Rusya'nın istihbarat servisleri yeniden güçlendi ve devletin merkezi bir parçası haline geldi. Günümüz Rusya'sında birçok kilit pozisyonda eski KGB ajanları veya onların yetiştirdiği kişiler bulunuyor. Bu durum KGB'nin sadece bir örgüt olmadığını, aynı zamanda bir zihniyet ve yönetim biçimi olduğunu da gösteriyor. Peki KGB her yerde miydi? Cevap evet. Belki fiziksel olarak her sokakta değillerdi ancak yarattıkları korku, paranoya ve kontrol Sovyet toplumunun her köşesine sızmıştı. Onlar sadece dış düşmanlara karşı savaşmakla kalmamış, kendi halklarını da potansiyel bir tehdit olarak görmüşlerdi. Onların hikayesi bir ideolojiyi ayakta tutmak için nelerin feda edildiğini gösteriyor. KGB'nin resmi olarak sona ermesi onun mirasının da sonu olmadı. Yıllar boyunca edindikleri tecrübe, kurdukları ağlar ve geliştirdikleri taktikler günümüz Rusyasını şekillendiren temel unsurlar haline geldi. KGB sadece bir istihbarat teşkilatı değildi. O bir devrin ruhuydu ve o devrin gölgeleri bugün dahi dünyanın dört bir yanında hissedilmeye devam ediyor. Soğuk Savaş'ın en etkili, gizemli ve güçlü istihbarat servislerinden olan KGB ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımız henüz gelişme aşamasında olduğundan destekleriniz bizim için çok kıymetlidir. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.